Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Umarım kayıpsız devam ediyordur süreç. Yine bir düşüşün denk geldiği döneme geldik. Bakalım piyasa ne alemde. Şöyle sırayla gidelim. 84'e kadar çekilmişiz. Bakalım durum ne olacak. Burada Rainbow tarafında bildiğiniz ay bölgesindeyiz. Hep söylüyoruz. Alacaksın, unutacaksın. Kar olduğunda satacaksın. FOMO tarafı yukarıda kırmızıya gittikçe, ama uzun periyottan bahsediyoruz. Yani kısa periyotlu düşünmeyin burayı. Elinizde mal var, kırmızıya doğru baktığınız, yani bu süreç kırmızıya doğru gidiyor. O malı değerlendirip karlara stop atacağız. Gelelim likidasyon seviyelerine bakalım. Bitcoin, Ethereum bugün longçular, evet, akşam üstünden itibaren çat çat çat. Ben tam iş yerinden çıkarken denk oldu herhalde. Bugün 2 kere bir long işlem dahil oldum. Bir tane de yine dahil oldum. Şimdi o zarardaydı tahminimce. Birazdan bakacağız. Detaylı hepsine, pardon. Ama yani durum bu. Gelelim heatmap'imizde ne var? Ondan sonra hızlıca da şeye bakalım. Evet, burada aslında şurada bir kırılım oldu ve bu kırılım çat 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 aşağı bizi attı. Artık aşağıki bölgeden çıkmayı düşüneceğiz. 84'e kadar geldiğimiz bir senaryo var. Evet, burada bir duraksama olacak gibi duruyor. Ama tabii biz şimdi detaylı bakacağız. Dönüş ve o dönüş nereye olacak? Market cap'imizdeki olumsuz senaryomuz çalışacak gibi duruyor bu arada. Bakacağız. 100. paride bu neymiş? LDO. Bakalım bunu da bir ekleyelim. Nedir ne değildir görürüz. IOTA çakmışlar aşağıya. Ben de işleme dahil oldum ve çakıldık. Şuralarda dahil olmak nasip olmadı, yine her zamanki gibi kaçırdık. Burada kırılıma yakın dahil oldum. Pardon. Yani bununla ilgili planım var. Anlatırım birazdan. Onunla yani bir şüphem yok, sıkıntı yok ama süreçler uzayacak. Onunla ilgili sıkıntı var. Bu ne? Abu. En son Abu'ya bakmışız. Hadi bakalım buna bir bakıp oradan da devam edelim. Bakın ne kadar güzel. Şu bölgeyi belirtmişiz. Oraya da gelmiş. Bence gelmesi gereken yere gelmiş ve buralarda dahil olup şu bölgede çıkmayı da bilmek lazım diye düşünüyorum. Dün buralarda konuşuyorduk. Şu bölgeye kadar gelmiş, yerdeyse nokta atışı yapmışız üzülerekten. Aero'da kalmış. Hadi ona da bir bakalım genel olarak. Evet, mor bölgemizdeyiz. Alım bölgesi. Tercih sizin. Biz hedeflerimizi koyduk. Devam ediyoruz. Şimdi burada USDT, hemen bunu bir ekleyelim. 47.59 doğru mu? Paritemiz 47. Evet, tamam. Bunu ekledik. 100. parite. Gelelim böyle bakalım şimdi duruma. Ben burayı önemsiyorum. Yani şu chart bizim için önemli. Burada 3 trilyon dolar durmadı. Artık öyle bakacağız. Durmadı. Aşağı seviye 2.60'lar, 2.71'ler bölgelerine doğru sanki bir gidiş daha mantıklı geliyor bana şu anki durumda. Burada şimdi korku endeksi, tabi bu nasıl oluyor? Mesela dünün gece 3'e kadarki verisi bugün şimdi gece 3'e kadarki veriyi vermiyor. Yani biz bunu yarın baktığımızda bugünkü senaryoyu almış olacağız. Dün tabi olumlu bir hava vardı, fena değildi ama bugün şu an durumlar biraz sıkıntılı. Aynı şey burada da geçerli ki ben buraya bakmanızı çok önermesem de hani standart bakıyoruz. Çok bize doğru bilgi vermiyor. O yüzden çok önemli bir indikatör değil. Bitcoin dominanstaki düşüş beklentimiz devam ediyor. Bakacağız şimdi. Ethereum ve Adır tarafına da. Bitcoin 59, Ethereum 12, Adır tarafı da 29,5, 30 diyelim buraya da. Gelelim şöyle. İnternetim de o kadar şey ki, mobili kullanıyorum mecbur. Türknet 2 gündür interneti açamadı. Geldiler aşağıdan bir şey yaptılar. İnternet gitti. 2 gündür çözmeye çalışıyoruz. Yarın ekip gelecekmiş falan. Halbuki ekibin evle bir işi yok. Aşağıda
Ne yaptılarsa interneti kesip gittiler. Anlamaları için bir daha ekip gelecek falan yani. Tam da işlerimin yoğun olduğu dönemde böyle bir internet sorunuyla baş başayız. Bitcoin, Ethereum, BNB, Ripple olarak devam ediyor. Burada BNB tekrar kazanmış şeyi. Gelelim genel böyle ne durumdayız. Mesela IOTA'yı hemen anlatayım. Hatta şöyle yapalım şimdi. Genel şurayı da unutmayalım. Açık olan işlemlerimiz de görünsün. Neyse o kar zarar hepsini göstereceğiz. Nihayetinde bu işi yapıyorsak. Gerçi açacak mı bakalım. Açtı. O kadar ağır ki internette. Bu tabii tamamen benimle alakalı bir sorun maalesef. Evet buraya gelelim şimdi. Ne bu short tarafı 41 işlem 40 başarı. Burada biraz zararım yükseliyor tabii doğal olarak. Bugün girdiğim işlemlerin sonuçları burada. Nihayetinde burada bir işlemdeyiz artık dahil olduk. Onu çıkartmak için uğraşacağız. Hedef bölgelerini şimdi söyleyeceğim. Long tarafta daha da zarar büyüktür. Onunla ilgili de yani senaryomuz bakın 500 küsur olmuş buradaki zararım. 500 küsür dolar. Onunla ilgili de pozisyonlarımızı aldık. Bekliyoruz. Yapacak şu an çok ekstra bir durumumuz yok zaten. Yani takip edip buradan Copy Trade'de takip edenler varsa endişelenmenize gerek yok. İşimizin başındayız. Çok yapılacak bir şey yok. Bizim IOTA botu da çalışıyor alım için. O da çalışmaya devam ediyor. Biraz da erken işleme dahil olduğum ama mantıklı geldi o an için bakacağız. Burada da ekstra bir senaryo yok. Yani iki pozisyon devam ediyor. Belki bu long pozisyonun kademesini aşağı çekip en ufak karda da kapatabilirim ama daha ikinci alım olmadı. Alsaydı daha iyi olacaktı benim için. Hatta şurada göstereyim onu da. Alarmı kurulu. Bakın şurada 74'te alım var. Öteki de 62-3'te alır artık bu saatten sonra. Hatta onun da alarmını kurayım. Eğer ihtiyaç olursa diye. Pardon. Maalesef kurdurmuyor herhalde. Çok yavaş şey. İnternetimiz 0623 623 kesişme değil dan küçük yapacağız tamam. Her zaman yapsın. Alarmı ekleyelim. Buraya eklemesi lazım. Evet ekledi. Bu zaten saate telefon her yere geldiği için uyuma şansımız kalmıyor. Şimdi gelelim günlük devam edelim. IOTA ile ilgili pozisyon, opsiyon her şeyimizi söyledik. Zaten oradaki durumumuz belli. Karla kapanacak ama bekleyeceğiz. Yani yapacak da bir şey yok. Çok ekstra. Şurada 10 Ekim bölgesidir diye tahmin ediyorum bakayım. Evet 10 Ekim. Onu bir ekleyelim. Bir daha denk gelirsek en azından biliriz. Oktober laf değil mi? Evet bunu bir de klonlayalım. Buna daha önce de bakmışız aslında ama nerede baktık? Şöyle yapalım. Şurayı da high yapalım. Evet. Şu çizgide devam etmişiz. Buraları konuşmuşuz. Bakın ne zaman baktık bilmiyorum. Güzel de yakalamışız. Şimdi baktığımız senaryoda şurasında dönüş almışızdır muhtemelen. Yani şu an alım bölgesinde açıkçası şu 47 küsür kalırsa devam etmesini beklemek mantıklı. Şu bölgeye doğru. Kırılım olursa da aşağıda 10 Ekim bölgesinde ihmal etmemek lazım, düşünmek lazım. Gelelim şeye, Tüpraş'ta bakın süreç konuştuğumuz şekilde gidiyor. Yani burada bölgeleri kazandı ve yukarı yönlü devam ediyor. Bugün birisi yazmış çok güzeldi. Altın her gün %5-5 gidiyor. Kripto sana ne oldu diye. Gerçekten öyle yani yaprak kıpırdamıyor gibi bir dönemdeyiz. Maalesef. Ama senaryomuz bu yani işlem almak da çok zor. Şu bir, iki burası var. Heh. Şu buraya alacağız.
Dördü de şöyle mi alacağız? Ee, 1, 2, 3'ü şöyle. Dördü böyle, evet. Yani tüpraş açısından baktığımızda yukarıdaki kanala doğru bir devam ediyor. Yani dönüş, burada konuşma erken daha. Aynı şey Rayleigh için de geçerli. Burada artık yani şunları silelim. Burada da yani şeyi konuşmak anlamsız şu an. Dönüşü yakalayacağız tabii ki ama her gün bir gün önceyi atıyorsak o önemli bir şey. Bence devam ediyor yani süreci. Burada aylıklara doğru bakın, bir de çanak yapıyor. Yani şu bölgeleri hedeflemek lazım, 30 küsur, ama tabii buradaki riskler biraz çoğaldı yani. Bakalım Türk Hava Yolları'nda senaryomuz nasıl? Bu biraz daha cılızlaştı hareketler. Doğal olarak dönüş arıyoruz burada. Bu hani dönüşün daha yatkın olduğu bir parite en azından. Bizim alarmlar ötüyor tabii. Burada yani şu böyle mor bölgeye kadar gitse bile artık dönüşü düşünmek daha mantıklı bence. O şey ne yapmış? Of of of. Evet. İş Bankası bütün hedeflerimizi yakaladı. Burada da bakın şey yok artık. Yukarıda bir hedef koyabiliriz tabii ki. Ama dönüşü yakaladık diyebileceğimiz bölgelere çok uzaktayız. Öyle bakmak lazım. Ben en azından burada dönüş yönlü işlemin yakalanması için biraz daha beklemenin mantıklı olacağını düşünüyorum. Ama buralarda dahil olmadıysak da bence gerek yok. Yani o riski taşımak biraz zor. 1, 2, 3, 4, evet, şunu da alalım. Bakın bütün günlük bölgeler, aylıkların hepsinin üstünde mi? Üstünde. Şu an beklemek lazım. Yani artık bu gitsin. Bir sonraki level'ımız tabii ki 17 küsur burada var. Oraya da gidebilir mi? Gidebilir. Burada. Yani şu bölge 17 küsur. Zaten oraya kadar da neredeyse gelmiş. Hani şunun tepesini de alalım hatta. Ama yani buralar riskli artık bence. Gelelim biz şimdi çakıldığımız yere. Baktılar bize yine, hiç affetmediler. Şimdi ben kendi adıma yanıldım tabii ki şey anlamda. Bu sürecin yukarı gitmesini beklediğim bir süreçti. Şimdi orada şöyle bir senaryomuzda değişiklik olacak tabii ki doğal olarak. Bu yine ben yukarı yönlü işlemden vazgeçecek değilim burada. Yani benim açımdan doğrusu o. Ama yine şeye döndük başa. Ben kendi adıma şunu savunmuştum. Şu bölgelerdeki yükseliş dönüş olursa bile bu bir alım fırsatıdır şeklinde. Şimdi bu alım fırsatı mı yoksa yeni dip mi yaşayacağız şeklinde bakmak için şu an mesela bu BCE için konuşursak henüz bir dönüş yakalama şeyimiz yok. 4 gün önceki bölgenin altındayız, yani burada öyle düşüneceğiz. Bunun aylıklarını da yapmamışım, daha onu da yaparım ama 4 gün önce, 4 hafta öncenin de altındayız yani nihayetinde. Yarını görmek zorundayız. Ama ben olsam burada dönüş düşünürüm. Size tavsiye etmem. Riskli yani buralar tabii ki, bakın. Link için de aynı şey geçerli. Burada 4 gün öncenin altında tekrardan parite döndüyse yeni dipler sinyalleri geliyordur. Öyle bakmak lazım. Şimdi link için baktığımızda bakın bütün bölgelerin dirence döndüğünü görüyoruz. Aşağıda 10 Ekim bölgesi bizi böyle bekliyor. O yüzden biraz sakin olup beklemek lazım diye düşünüyorum ben sizler açısından. Ama buralardan muhtemelen dönüş olacaktır. O risk tabii ki size ait. Ben aldım riskimi zaten. E, Ben bir de şöyle bir risk alıyorum maalesef. Ben normalde iki yönde işlem almamakla beraber e, bir işlemim çok yine ucundan dönüp yani
kâra geçemediği için o bekliyor. Aşağıdan da almıyor. Öyle de bir sıkıntı var. Diğer taraftan da işleme girmek için böyle 40 takla atıyorum. Yani öyle bir sorunum var. TRX için de bence artık düşüşün sonlarına yaklaşmışız gibi duruyor ufak ufak. Oo bakın. Yes. Sol. Sol da şu bölge çok güzel bir bölge bence. Yani buralarda dahil olmak icap ediyor bana göre. Yani net olarak ben öyle düşünüyorum kendi adıma tabii ki. Buradaki süreç yukarı yönlü devam edecektir ve güzel bir bölge. Burası bence alım olarak da güzel bir bölge. Olumsuzluğu olmaz mı? Olur. Ama bu riski burada alman lazım. Bence yani. İyileşemediğim için kusura bakmayın. Maalesef arada vermek istemiyorum. Ama yani sesim başım her yerim gidik. Maalesef ki. İlaçlar da fayda etmiyor. Şimdi Rum tarafında da yine 10 Ekim bölgesinin altına sarktık. Burada yanıldık. Niye? Çünkü biz yukarı beklerken şimdi artık yepyeni bir dip aramamız lazım burada. Zaten 10 Ekim bölgesinin altı. Yani buradaki hani böyle bazen işte görüyorum yok ayı boğa bilmem yani şimdi ne istiyorsunuz? Hani zaten ayın dibinin dibindeyiz. Ha, daha da dip gitmez mi? Gidebilir yani. Onları takip edeceğiz tabii ki. Ama burada bakın zaten en basitinden şu 10 Ekim'den beri düşen bir trend devam ediyor yani. Burada kırılmış etmiş bir şey yok. Tabii ki şu bölge yani bence yine yukarı yönlü düşünmek gereken bölge diye düşünüyorum. İlk etapta şu 10 Ekim ondan sonra şu morlu bölgelere doğru. Güzel bir alım fırsatı gibi duruyor yani bence. Burada da zarardayım ben. Şu bölgede biliyorsunuz alım emrim vardı. 22'de. Bakacağız ama spot mal yani onu söylemiştim zaten. Çok büyük bir zararlı olmasak da nihayetinde zarar yazıyor yani. Bekleyeceğiz. Orada da kâra geçmeyi. Burada da yani ben çok olumsuz değilim açıkçası. Benim adıma buradaki süreç 19'lara kadar gelse bile yukarı yönlü devam edecek bir senaryoda. Bugün böyle bitmesi lazımmış zaten. Artık buradan bakacağız yani senaryomuzda değişiklik var mı diye bakacağız. Ben çok ekstra senaryo değişikliği görmüyorum. Benim için buradaki durumda oluşan şey aslında olması gereken senaryo. Ben biraz daha şu bölgelerden yükseliş bekliyordum ama tekrar bir fırsat verdiğini düşünüyorum. Mesela adı ne bu? Neo. Neo'da artık yeni bir dip bölge arayacağız. Bu arada günlükler aşağılara geliyor. Yani günlük direnç bölgeleri. O da güzel bir şey aslında. Burada Neo'da dönüş yakaladık demek için erken bir beklemek lazım. Yarını görelim. Şimdi artık burada şunu yapacağız. Her gün mesela aşağıya gitmediği bir seviyeyi yakalayıp oralardan diyeceğiz ki buradan dönüş bizim için uygun. BNB. BNB'de çok aman aman bir problem yok bence. Yani çok böyle dertlenecek aman aman işte çöküyor bilmem ne seviyesinde değil benim için. Buralardan destek alıp tekrar yukarı yapacaktır. Öyle görüyorum yani. CZ için çok uyardık. O yüzden gönlüm çok rahat. Yani burayla ilgili her videomuzda açık açık uyarı yaptık. Burada süreç şimdi daha iyi oldu. Tekrardan şu 10 Ekim bölgelerine gelip yükseliş için işlem alınabilir. Bunun olması daha iyi yani öyle diyeyim. Gelelim dok tarafına bakalım. Dok'taki senaryoda yani yeni dipleri yaşayacağız gibi duruyor birazcık. Senaryo öyle yani şu an için en azından gördüğümüz. Burada da Dok. Dok da tam alım bölgesinde. Eğer burayı kaybedersek zaten bizi götüreceği yer 10 Ekim bölgesi.
Burada risk alınır mı? Ben alırım yani öyle yapmak doğrusu bence. Petrol için konuştuğumuz 66 gelmiş. Sonrası 69 zaten. Yakında zamlar patlar. Ethereum'da yanıldım net söylemek lazım. Beklentim yukarı yönlüydü. Bu kadar düşüş tekrardan yaşamasını beklediğim bir senaryo yoktu benim için. Bunu söyleyebiliriz. Burada destek alıp toparlamasını en azından tepki olarak 3'lere doğru çıkmasını beklerim. Ripple nasıl diyelim, bence alım için tekrar bir şans gibi duruyor. Yani ben trade ediyor olsaydım buradan alırdım. Net güzel bir bölgede. Yani şuradan biri gelen ve tekrar test edilen ve başarılı gibi gözüken bir bölge. Hani burada alınır yani. Kötüye gidebilir mi? Gidebilir ama doğrusu almak. SC. SC'de senaryomuz bakalım neymiş. SC'deki senaryomuz burada da açıkçası şu bölgeye kadar bir 13'e kadar gitmesi şaşırtmaz bizi. Gelelim IOTa'yı zaten çok detaylı anlattığım için ben vaktinizi almayayım. Ee, ama yani orada bekleyeceğim, benim açımdan ekstra yapılacak bir şey yok. Beklemem gerekiyor. Burada Bitcoin için evet bunları yapmıştım zaten. Yani Bitcoin'de şimdi 4 günlük bölge ve 4 aya, yani ayın içindeki 4 haftanın bütün seviyeleri aşağı aşıldı. Burada bizi karşılayacak tek seviye 83 küsurdan dönmüş zaten. Aylık bir ay önceki bölge orası. Sonrası da 2 ay önceki bölge 80 binler. Burada o 80 binler tutamaz ise ki şurası Kasım'da var orası. Tabii ki bizi 76'ya kadar götürebilecek bir süreç olabilir. Çünkü aşağıda artık bizi 80.600'den sonra karşılayacak bölge yok. Yani 4 aylık bölgenin içinde, haftalık, aylık, günlüğün içinde hiçbir bölge yok. O yüzden oraya dikkat etmek lazım. Yani burada bir trade ederken beklemenin mantıklı olacağı senaryo olabilir. Altın ve gümüş için söylenebilecek hiçbir şey yok. Altın borcu olanlara geçmiş olsun. Yatırım yapacak olanlara da Allah sabır versin. Yani bunun sonu nerede bitecek belirsiz. Yani şunu şimdi şey yapan çok olur. Ya işte altın alın dedim ben size, şöyle yaptım bilmem ne. Bu senaryoyu bekleyen yoktur. Yani çıkması başka bir senaryo ama böyle bir dünya yok yani. Hani bir senedir sadece çıkan bir pariteden bahsediyoruz. Bir sene diyorum, pardon, yani çok ciddi anlamda şöyle yarım ay da var burada da, hani şu bölgelerden Ağustoslardan beri muazzam bir, bakın şurada 43 kata çıktı yani, enteresan. Hani böyle altının seyri var mıdır geçmişte baktığımızda, bu kadar ekstra yoktur muhtemelen. Yani kısa vadede benim hatırladığım. Alın demek çok zor. Sadece dediğim gibi yatırım yapıyorsan al. Bunu alıyorsan ortalaman bir yerde zaten mantıklı yere gelir. Ha, gümüşteydik pardon. Altın için de aynı şey geçerli ama değişik bir şey yok. Yani o yüzden buralarda alın veya satın yani ben hani karı almak tarafındayım her zaman. Ee, ama bu bölgeden alınmaz yani. Hani şu an şey gibi düşün, işte karpuz alıyor gibi yani. Şu an kaç liradır kilosu, öyle yani. Enteresan bir senaryoda gidiyor ikisi de. TL dolar için hedef bölgemiz hop 45, oraya gidiyoruz yani, yapacak da bir şey yok. Buradaki şu dönüşün genel olarak ben tepkiyle karşılaşacağını düşünüyorum zaten. O yüzden işleme dahil oldum. Belki orada da zararımız büyüyecek ama yani dahil oldum. Evet, yükseleceğini düşünüyorum açıkçası. Bir süreç yaşanıyor. Açıkçası şurada IOTA açısından benim için olabilecek en iyi senaryo
şu 74'e bir temas olması olur. Çünkü şu 96'daki seviyemi çok aşağı çekip burada da kısa vadede oradan çıkarım. Yine de şu işleme dahil olmasam da olabilirdi. Biraz şımarıklık yaptık gibi duruyor. Kendimizi de eleştirmemiz lazım. Yani sonuçta mantıklı şeyleri yapacağız. Yapmadığımız zaman cezasını gün olarak çekiyoruz. Bu ay yine böyle en kötü aylardan birisiydi ama yüzde olarak fena değil yine. Yani de benim kendi beklentimin çok altında tabii ki. Yani hedefsel beklentimin ay sonunda, o ayın başında bilanço değerlendirmesi yaparız. Total 3 için beklentimiz yukarı yönlü devam. Yani bu seviyelerden dönüş bekliyorum açıkçası. Ama yanıldığımı söyleyebilirim kendi adıma. Bu çekilmeden ziyade öncelik hedefim yukarısıydı. Çekilmelerin bir işleme dahil olma için fırsat olacağını söylüyordum. Tabii şimdi genel olarak şöyledir piyasa. İşte buraya gelse ben dahil olsam, ama şimdi bu şekilde oraya gelince de o yemez biraz. Genel olarak böyle yani piyasa psikolojiyle de gidiyor yani nihayetinde. Asıl dert de o psikoloji zaten. Burada adır tarafında olumlu gidiyor işler. Ben piyasanın da buna ayak uyduracağını düşünüyorum. Dominans tarafındaki beklentim karşılık buluyor kendi adıma. Buradaki düşüşün devam etmesini beklerim ben. Bununla ilgili değişik bir senaryom da yok. Buradaki sürecin devam etmesi mantıklı. Şimdilik böyle. Ben sizin yerinizde olsam kesinlikle panik hareketi yapmam. Beklerim, gerekiyorsa. Yani zaten gelecekse dip seviyelere emir atabilirsiniz. Oraya geliyorsa zaten şanstır. Ben bu son 2 aydır o şansımı çok kötü kullandım. Yani şöyle kötü kullandım. Çok anlamsız yerlerde işlemde kalıp 1-2 kademeyle çıkamadığım için çok güzel yerlerden işlemleri kaçırdım. Öyle bazen de bu kısmetimiz o kadar oluyor. Yapacak bir şey yok. Bakacağız. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Video altında yorumlarınızı da yazarsanız oradan da beraber bir değerlendirme yaparız. Düşüş biraz hızlanabilir. Panik yapmayın, bekleyin en azından. Hele spottaysanız zaten hiç düşünmeyin. Herkese bol kazançlar. Güzel bir haftaya girelim yarın inşallah.